Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tarif anlatımımla daha birlikteyiz. Amigurumi panda öreceğiz hep birlikte. Normal amigurumi ipi kullanacağız. Ancak sizler isterseniz kadife iplerle de aynı sayıları kullanarak bu çalışmayı tamamlayabilirsiniz. Tek farkı kadife iple ördüğünüz oyuncaklar her zaman daha büyük olacaktır. Ben normal amigurumi ipi kullandım. Kanalımda amigurumi ipiyle ördüğüm tarifleri de kadife iplerle örebilirsiniz. Bu vesileyle bu konuya da bir açıklık getirmiş oldum. Çünkü sizlerden bu konuda çokça soruları alıyorum. Normal iplerle ördüğüm, amigurumi ipiyle ördüğüm tarifleri kadife iplerle de örebilirsiniz arkadaşlar. Çalışmamızda siyah ve beyaz renkli ipler kullanacağız. Gözler için vidalı göze ihtiyacımız olacak. Gözlerin etrafını da beyaz efekt vermek için keçe kullandım. Bu keçeleri de kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Tüm çalışmalarımızın sonucunda da arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz bu şirin pandacığa sahip olacaksınız. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Sırada gövde var. İki renk ip kullanacağız bu çalışmamızda. Önce beyaz iple belli bir sıraya kadar öreceğiz. Daha sonra siyah iple örgümüze devam edeceğiz. Başlangıçta sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 minik ipi tutup çekiyorum. Ortayı sıkıştırdım. Spiral öreceğim. İşaret kullanmalıyım. İkinci sıra her zincirin içine çift örüyorsunuz. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Sırayı tamamlıyorum. Sırada toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısın. Üçüncü sıra bir tane tek örüyorsunuz. Bir tane çift örüyorsunuz. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Sırayı bitiriyorum. Sırada toplam 18 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 4. 2 tane tek öreceğiz. 1 2 bir tane çift örüyorsunuz. Sonuna kadar artık örmeyeceğim. Sıra başlarında tekrarlayacağınız grubu göstereceğim. Siz sıra sonuna kadar bu grubu tekrarlayarak örmelisiniz. 2 tane tek örüyorsunuz. 1 2 bir tane çift örüyorsunuz. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 24 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 5. 3 tane tek örüyorsunuz. 1 2 3 bir tane çift örüyorsunuz. 1 2 3 tane tek, bir tane çift. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 30 adet sık iğne olacak. Sıra 6. 4 tane tek örüyorsunuz. 1 2 3 4 bir tane çift örüyorsunuz. 4 tane tek, bir tane çift. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 36 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 7. 5 tane tek örüyorsunuz.
2, 3, 4, 5, bir adet çift örüyorsunuz. 1, 2, 5 tek, bir çift. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 42 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 8. 6 tane tek örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane çift örüyorsunuz. 1, 2, 6 tek, bir çift. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 48 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 9. 7 tane tek örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane çift örüyoruz. 7 tek, bir çift. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 54 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 10. 8 tane tek örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane çift örüyoruz. 8 tek, bir çift. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 60 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 11. 9 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane çift örüyorsunuz. 2, 9 tek, bir çift. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada toplam 66 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 12 ve sıra 13. 2 sıra öreceğiz. Düz örüyoruz. Her sırada 66 adet sık iğne olacak şekilde 2 sıra örelim. 2 sıra sonra buluşalım. 2 sıra örgümü tamamladım. Sıra 14. 9 tane tek örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane azaltacağız. 9 tek, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 60 adet sık iğne örmüş olmalısınız. Sıra 15 ve sıra 18. Toplam 4 sıra öreceğiz. Her sırada 60 adet sık iğne olacak şekilde düz örüyorsunuz. 4 sıra sonra buluşuyoruz. 4 sıra ördüm ve tamamladım. Sıra 19'a geldik. 8 tane tek örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane azaltıyoruz. 8 tek, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada toplam 54 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 20 ve sıra 21. 2 sıra öreceğiz. Her sırada 54 adet sık iğne olacak şekilde 2 sıra örelim.
2 sıra sonra buluşalım. Sıra 22. 7 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane azaltıyoruz. 7 tek bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 48 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 23, sıra 24. 2 sıra örüyoruz. Her sırada 48 adet sık iğne olacak şekilde 2 sıra örelim. 2 sıra sonra buluşalım. Evet, 2 sıra örgümü tamamladım. Sıra 25'teyiz. 6 tane tek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane azaltıyoruz. 6 tek bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada toplam 42 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi 26. sıraya geldik. Bu sırada artık siyah iplikle çalışmamıza devam edeceğiz. Şimdi bakın, bu son azaltmamız da bizim. Biliyorsunuz bu sırayı 6 sık iğne bir azaltma, 6 sık iğne bir azaltma ördük. Bu da en son 6 sık iğne bir azaltmam, son azaltmam. Şimdi bunu geri alıyorsunuz arkadaşlar, bu şekilde. İpliği bağlayacağız. Bu 3 ilmeğin içinden geçiriyoruz. Şimdi bu sırada, yani 26. sırada düz 42 tane sık iğne öreceğiz. Şöyle arkada da bu ipi içine alarak örerseniz sökülmez çalışmanız. Şöyle birkaç sık iğne içine alarak örün, devam edin. Şimdi sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Toplam 42 adet sık iğne örelim. Sıra sonunda buluşalım. Evet, 42 adet sık iğneyi ördüm. Sıra sonuna geldim. Bakın, beyaz ipi artık kullanmayacağımız için de kestim. Bu arka tarafta şu bağladığımız siyah iple arka tarafta düğümleyip ikisini bağlarsınız ki çalışmanız sökülmesin. Sıra 27'deyiz. Sadece yine düz örüyorsunuz. 42 adet sık iğne öreceğiz. Sıra sonunda buluşalım. Sıra 28. 5 tane tek örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane azaltıyoruz. 5 tek bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada toplam 36 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 29 ve sıra 30. 2 sıra öreceğiz. Her sırada 36 adet sık iğne olacak şekilde düz örüyorsunuz. 2 sıra sonra buluşuyoruz. Sıra 31. 4 tane tek öreceğiz. 2, 3, 4. Bir tane azaltıyoruz. 4 tane tek bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 30 adet sık iğne örmüş olmalısınız. Sıra 32 ve sıra 33. 2 sıra öreceğiz. Her sırada 30 adet sık iğne olacak şekilde 2 sıra örelim. 2 sıra sonra buluşalım. Sıra 34. 3 tane tek örüyorsunuz. 1,
2, 3, bir tane azaltıyoruz. 3 tane tek, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 24 adet sık iğne örmüş olmalısın. Evet, çalışmamız böylece bitiyor. Çalışmamızın sonunda da burada bir tane zincir kaydırma yapıyoruz. İpliği dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz. Bütün parçalarımızı ördük ve hazırladık. Şimdi sıra dikiş aşamasında. Önce kafa ile gövdeyi dikeceğiz arkadaşlar. Gövde parçasının içini güzelce düzelterek elyafla dolduralım. Evet, içini düzgünce elyafla doldurduk arkadaşlar. Bakın buraya dikkat edin. Renk geçişinin olduğu kısım yan tarafa gelecek. Yani şöyle gövdenin yanında olması gerekiyor. Son sıramızda gövdede 24 tane sık iğnemiz var. Kafada da 24 adet sık iğnenin bulunduğu sıralara dikmelisiniz. Aynı delikleri dikiyorsunuz. Dikişimizi nasıl yapacağız? Ondan da birazcık bahsetmek istiyorum. Şimdi bakın, önce şöyle bir tutturuyorum kafadan. Sonra gövdeye dikiyorum. Şimdi kafaya dikeceğim buradan. Sonra gövdeye dikiyorum. Evet, öğretmiş olduğum gibi sıkıca dikiyorsunuz arkadaşlar. Her zincire bir zincir karşılık gelecek şekilde dikişimize devam ediyoruz. Burada bir daire çizerek çalışmayı devam ettireceğiz ve tamamlayacağız. Dediğim gibi 24 adet deliğin bulunduğu sıralara bir daire çizerek düzgünce öğrettiğim gibi dikiyorsunuz. Şimdi kolları dikeceğiz. Bir tanesini ben diktim. Gövdenin ikinci sırasına yukarıdan bir ikinci deliğe siyah sıralarda dikiyorsunuz. Kolların içini çok fazla doldurmuyorsunuz. İçini çok sıkı doldurursanız kollar böyle havaya kalkar. Şöyle düşük durması için şu kadar bir sırayı 2, 4, 6, 7 sıralık kısmı içini boş bırakıyorsunuz. Sadece bu kısmı dolduruyorsunuz. Kolları dikmeden önce de yapmamız gereken bir işlem var. Bakın, burayı karşılıklı şöyle birleştirerek dikeceğiz. Her zincire bir karşılık gelecek şekilde tek tek önce dikerek kapatıyoruz. Sıranın sonuna kadar dikelim, tamamlayalım. Şimdi kolları diktiğiniz zaman da arkadaşlar şöyle yan tuttuğunuzda bir tarafın daha bombeli durması gerekiyor. Onun da sebebi şu, biliyorsunuz sıranın sonunda 7 tane örüp bırakmıştık. Hatırlarsanız o 7 tane ördüğümüzün dış tarafta kalması gerekiyor ki kolu hafif omuz görüntüsü versin. Şimdi gövdeye de nereye dikeceğimizi tekrar göstermek istiyorum. Bakın, şu siyah sıralarda burası tam birleşme yeri. Bunu saymayın. Bir ikinci sıraya buraya kolları dikiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi önce buradan bir tutturacağım. Ama önden de bakın, orantılı olsun. Yani biri önde biri arkada durmasın kolların. İkisini de orantılı bir şekilde iki yana dikmeniz gerekiyor. Ona göre siz ayarlarsınız. Önce şöyle bir başlangıç ve bitişinden kolların iğnemi çıkarıyorum. Daha sonrasında da buradan tutturacağım. Tam uçlardan dikiyorsunuz. Parçanın en ucundan dikiyorsunuz. Bakın, bir gövdeden dikiyorum. Bir de kol parçasından dikiyorum bu şekilde.
bir gövdeden bir de parçadan dikiyorsunuz. Şöyle çalışmayı bitiriyorum. Şimdi buradan da tekrar iğnemi geçirip arka taraftan kolun arka kısmından çıkarıyorum. Burada da ipimi şöyle bir tane düğüm atarak düğümlüyorum. Şimdi iğnemi tekrar buradan geçireceğim ve başka bir yerden çıkararak ipimi keseceğim. Bakın kolların görüntüsünün böyle olması gerekiyor. Aşağıya doğru bakacak. Sıra geldi bacakları dikmeye arkadaşlar. Şimdi bacakları gövdede 10 ve 16. sıralar arasına dikmeniz gerekiyor. Önce kollarda yaptığımız gibi karşılıklı dikerek bu açıklığı kapatacağız. İçlerini bacakların çok fazla doldurmuyorsunuz. Bu kısımları boş bırakıyorsunuz. Alt kısmını dolduruyorsunuz. Görüntü açısından daha güzel görünebilmesi için. Şimdi önce burayı bir dikerek kapatıyorum. Evet, tamamlıyorum. Şimdi bakın bu ayaklarda bu sıralarda dörder tane arttırma, dörder tane arttırma yapmıştık. Zaten tuttuğunuz zaman da görürsünüz o kısımları. Daha kabarık duracaktır. Onların öne gelmesi gerekiyor. Öne bakması gerekiyor. Bacakları da nasıl dikeceksiniz? 10 ve 16. sıralar arasına oturmasını istiyorsanız bu şekilde dikersiniz. Öne doğru bakar bacaklar. Aşağıya doğru sarkmasını istiyorsanız da aşağıya doğru dikebilirsiniz. Nereye dikersiniz? Tabii o zaman aralığa dikmiş olmuyorsunuz. Düz dikerseniz 13. sıraya bu şekilde düz sadece 13. sıraya dikebilirsiniz. Ben birazcık bu şekilde dikmek istiyorum. Tam düz de dikmeyeceğim. Birazcık açı vereceğim bacaklara. 10 ve 16. sıralara bu şekilde bacakları dikeceğim. Dikişimi nasıl yapıyorum? Kollarda yaptığımız gibi arkadaşlar. Şöyle çıkaracağım iğnemi. Biraz çapraz tutuyorum ben. Her sıraya gelecek şekilde de tek tek böyle dikiyorsunuz. Ben çapraz dikeceğim için dediğim gibi yönüm böyle olacak. Siz istediğiniz gibi bacakları ayarlarsınız. İster öne bakar, ister oturur pozisyonda olur, ister çapraz, ister aşağıya doğru sarkıtabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi burayı dikeceğim ve tamamlayacağım sonuna kadar. Şöyle bir sıkıştıralım. Evet, bacaklarım hazır. Şimdi bacakların böyle açılmasını ben istemiyorum. İstemediğim için de iğnemi şöyle birkaç sıra önden çıkararak bacakları şöyle kapatıp tutturacağım. Şöyle birkaç sıra altından tutturuyorum buraya. Şöyle dikiyorum. Böylece bacaklar daha da öne doğru bakmış olacak. Şimdi ipimizi burada tutturacağız ve artık kesebiliriz. Diğer bacağı da gösterdiğim gibi dikip hazırlıyorsunuz. Şimdi bacaklar tamam. Dikişimi tamamladım. Bu şekilde bakın. Sıra geldi bu gözlerindeki siyah halkaları dikmeye. Şimdi bakın halkaları nasıl yerleştireceksiniz? Halkaları şöyle aşağıya doğru yön vererek yerleştirmeniz gerekiyor. İğne ile tutturursunuz. Daha sonrasında da parçayı kafaya dikeceğiz. Şöyle tek tek her bir zincirden yapmalısın. Şöyle bakın kafada yürütüyorum yukarıya doğru.
Sonra bu siyah parçadan geçiriyorum. Ve tekrar kafaya dikiyorum. Böyle döneceğiz etrafını bu şekilde. Bakın. Şimdi iğneyi bu parçadan geçiriyorum. Sonra gövdeden devam ediyorum. Tekrar parçadan geçiriyorum. Kafaya dikiyorum. Evet, gösterdiğim gibi iki parçayı da düzgün bir şekilde dikiyoruz. Evet, ben dikişimi tamamladım. Sizin çalışmanızın görüntüsü de ekranda gördüğünüz gibi olmalı arkadaşlar. Sırada kulaklar var. Kulakları dikeceğiz. Kulakları 5 ve 9. sıralar arasına 5 ve 9. sıralar arasına düzgünce dikeceğiz. Biraz da dikişten bahsetmek istiyorum sizlere. Nasıl dikeceğimizi anlatacağım. Şimdi bakın, kulakları dikmeden önce de şöyle karşılıklı dikerek bir kapatalım. Burayı dikiyoruz ve karşılıklı kapatıyoruz. Kollarda ve bacaklarda yaptığımız gibi. Evet, tamamladım dikişimi. Şimdi hafif böyle kavis vereceğiz. Bakın, içe doğru kavis veriyorsunuz. 5 ve 9. sıralar arasına da şöyle kavisi düzgün tutarak dikiyoruz. Şöyle bakın, 9. sıradan çıkarıyorum 5. sıraya. Tam kolların da hizasına gelsin simetri olarak. Şuradan tutturuyorum. Şimdi sıra sıra dikiyorsunuz. Aşağıya doğru gidiyorsunuz. Her bir sıraya dikiyoruz. Şöyle devam ediyorsunuz. Şuradan da dikelim. Evet. Evet, iğnemi buradan çıkarıyorum en sondan. Bakın, kulakları da böylece dikmiş oluyoruz. Diğer kulağı da yine simetri olarak 5 ve 9. sıralar arasına karşı tarafa dikersiniz. Şimdi kulakları diktikten sonra da yapacağımız bir çalışma var arkadaşlar. Kulakları diktiğiniz sıraların bir sıra altından ipinizi çıkartıyorsunuz. Buradan kulağın da şu 1. sırasından şöyle dikiyorsunuz. Biraz aşağıya doğru şöyle çekeceğiz kulakları. Bu şekilde buraya dikiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tekrar bir sıra alttan geçiriyorum iğnemi ve üst sıradan şöyle düğümlüyoruz ve burada çalışmamızı bitiriyoruz. Şimdi ben size farkı göstereceğim. Neden bu işlemi yaptığımızı anlatacağım. Görüntü açısından oyuncağın daha bir pandaya benzemesi açısından bu çalışmayı yaptım. Şimdi bakın, şöyle göstereceğim. Şimdi yaptığımız çalışmayla kulak daha aşağıya doğru indi. Şimdi bakın, burada daha yukarı doğru duruyor. Biz bu çalışmayla daha bir panda kulağı görüntüsüne kavuşturmuş olduk. Bakın, burada kulak daha yukarıda. Biz biraz daha kafaya yapıştırdık kulakları böyle. Diğer kulakta da aynı işlemi yaparsınız. Sırada ağız var. Bakın, ağız parçasını da kafanın 14. ve 21. sıraları arasına yerleştiriyorsunuz. Oval bir şekli takip ederek bu siyah daireleri diktiğiniz gibi dikiyorsunuz arkadaşlar. Aynı dikişi uygulayacağız. İçini de az miktarda elyafla dolduruyorsunuz. Evet, dikişimi tamamladım. Sizin çalışmanızın görüntüsü de böyle olmalı. Şimdi sıra geldi kuyruğu dikmeye.
Kuyruğu bakın gövdede 6. ve 14. sıralar arasına böyle yerleştiriyorsunuz güzelce arkadaşlar. Arkada tam ortalıyorsunuz. İçini de az miktar elyafla dolduruyorsunuz ve dikiyoruz. Dikişimizi nasıl yapacağız? Dikişimizi de yine bu göz halkalarını ve ağzını diktiğimiz gibi, daha doğrusu göz halkalarının nasıl dikileceğini sizlere göstermiştim. Orada öğrettiğim şekilde dikiyorsunuz arkadaşlar. Bir daire çizerek arkayı ortalayarak böyle düzgünce oturtuyorsunuz. İçini de az miktar elyafla dolduruyorsunuz. Evet, kuyruğumuzu da bakın diktik. Oturduğu zaman destek olacaktır pandamıza. Şimdi bir dokunuşumuz kaldı. Son dokunuşumuz, o da bu burnunu işleyeceğiz. Aslında piyasada satılan hazır burunlar var. Vidalı burunlar. Ondan da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın buraya taktığımızda çok hoş duruyor aslında. Şöyle göstereyim size. Tabii arkasını kilitleyemeyeceğim. Bakın taktığınız zaman çok tatlı duruyor. Fakat herkesin evinde bu burunlardan olmadığını düşünerek ben nakış yapacağım. Nasıl işleyeceğinizi, nakış yapacağınızı sizlere göstereceğim. Şimdi burada delik açıldı tabii. Takınca vidalı burnu. Şimdi iğnemi şuradan bir kere çıkarayım ben. Nereden? Şu orta delikten çıkarmıyorsunuz. Ortanın bir üstündeki sıradan çıkarıyorsunuz. Şimdi burada bir tane üçgen çizeceğiz böyle. Bu birinci sıradan değil, şu sıradan üçgeni çiziyorsunuz. Şöyle kocaman bir burun işleyeceğim buraya. Bakın buraya da bir üçgen. Şimdi şu her delikten, şu sıradaki her delikten iğneyi çıkarın. Bu deliği kullanarak, burada sadece bu deliği kullanacağız. Tek bu deliği. Burada tek tek şu deliklerden çıkaracağız iğnemizi. Şuradan da çıkaralım. Buradan da çıkarıyorum. Tabii böyle kalmayacak. Şimdi bu aralara birer tane işleyeceğiz. Aralardan çıkarıyorsunuz iğnenizi. Yine aynı yeri kullanıyoruz. Aynı deliği kullanacağız. Bakın böyle araları, boşlukları doldurmanız gerekiyor. Yani şu boşlukların hepsini dolduracaksınız. Sıra sıra boşluklar kalmayana dek böyle işleyeceğiz. Tek tek dolduracağız. Nakış yapmış oluyoruz. Hiç boşluğumuzun kalmaması gerekiyor. Şöyle düzeltirsiniz. Tabii yaptıkça da elyaflar çıkıyor. Bu küçük minik elyafları da daha sonra temizlemeyi unutmayın. Siyahın üstünde hoş durmuyorlar. Bunları da temizliyoruz. Evet, şuradaki açıklığı da bir kapatmak istiyorum. Bakın hiç boşluk kalmayacak aralarda. Sıra sıra işleyeceksiniz. Yani burun kullanmak çok daha pratik. Bu şekilde işlemek tabii daha zor oluyor arkadaşlar. Ama nakışında farklı bir duruşu var. O da ayrı. Şimdi bakın işledim. Burada iğnemi çıkartıyorum ilk baştan. Şurada şöyle bir çizgi çizeceksiniz. Buradan tekrar çıkaracaksınız. Bakın böyle çıkarıyoruz. Şimdi burada biraz eksik gördüm işlemeleri. Orayı tekrar bir dolduracağım. Yani hiç beyaz boşluk kalmaması gerekiyor. Şimdi bakın üstünden tekrar şöyle geçeceğim. Evet, bir çizgi daha çizdim. Sıkıca güzel oturtturalım buraya. Evet. Şimdi şurada da şöyle bir çizgi çizersiniz aşağıya doğru. Şu alta. Şöyle düzgün bir çizgi çiziyoruz. Hatta birazcık da sıkıştırırsınız ki
düzgün bir, daha güzel bir efekt versin. Burun efekti. Şu ipimizi de içeriye ittirelim. Evet. Bakın gördüğünüz gibi çalışmamı tamamlamış oluyorum. Şimdi ipliği artık kesebiliriz ve çalışmamızı tamamlayabiliriz. Evet, böylece bütün çalışmalarımızı tamamladık. Hepinizin eline sağlık. Kanalıma ve videolarıma destek olmak isterseniz beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilir, yayınladığım videolardan yayınladığım andan itibaren haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve örgü dolu günler diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.